Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan azgınlık ve kötülükte ileri giden, insanları saptırmaya çalışan baş düşmanımız. Anlatılır ki şeytan insanları en çok şu 3 şekilde tuzağına düşürür. Bunların ilki yaptığı güzel işleri, salih amelleri gözünde büyük göstermek. İnsan hayatı boyunca bazı iyiliklerde bulunur. Şeytan ve nefis o iyilikleri insanın gözünde büyüttükçe büyütür. Kişiyi başkalarıyla, özellikle de manen daha zayıf kişiler ile kıyaslayarak kendini salih bir kişi gibi hissetmesini sağlar. Kişiyi bu iyiliklerine güvendirip onun yapması gereken diğer birçok vazifesini ihmal etmesini, hatta bir takım yanlışları da yapmasını hoş göstermeye çalışır. Bu da büyük bir aldanış olur. Bu tehlikeyi bilen Lokman Hekim de şöyle buyurmuş: İki şeyi unutma, Allah ve ölüm. İki şeyi de unut, sana yapılan kötülükler ve yaptığın hayırlar. Unutmamak gerekir ki ameller kabule muhtaçtır. Son nefesi imanla vermeden önce kul bir çatlak taşa basar da ayağı kayarsa bütün amelleri boşa gider. Bunun bilincinde olan kişi asla amellerine güvenmez. Nefis öyle bir aldatıcıdır ki bazen özü itibariyle tek başına salih amel ve iyilik olmayan şeyleri bile büyük bir iyilik, bir iş gibi gösterir. Mesela ben şu kadar insanın rızkını, maaşını veriyorum diye bir övünmeye meyleder. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın kendisine nasip ettiği iş yerlerinde Allah'ın kullarına iş ve vazife vermekte, onlara yaptıkları işin karşılığında maaş takdim etmektedir. Adeta borcunu ödemektedir. Karşılıksız Allah rızası için bir hayat dağıtmaktadır. Bunda övünecek, kendini beğenecek bir sebep bile yoktur. Ancak şeytan bunun tam tersini düşündürür. Böyle bir durumda hassas ve takvalı düşünce şöyle olmalı: acaba ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriniz altındakilerin hakları hususunda Allah'tan korkun. Çalıştırdığınız kimseye teri kurumadan ücretini verin. Talimatlarını ne kadar yerine getirebiliyorum? Acaba üzerimde kul hakkı kalıyor mu? Demelidir. Kim vesile olursa olsun rızkı veren Allah'tır. Karşılıksız verilen sadakaları kabul edecek de Allah Teala'dır. Yapılan hayırlı işlerle ilgili büyük bir aldanış da Allah rızası için yapılması gereken işlerde insanların alkışını, beğenmesini, övgüsünü ve takdirini ortak etmektir. Şeytanın insanı aldattığı ikinci nokta günahlarını unuttuğu zamandır. İnsanız. Bu dünya hayatında hatalarımız ve günahlarımız var. İnsan o hataları asla unutmaz. Daima istiğfar ve tevbe halinde olursa bu hatırlayış onun için hayırlı bir rehber olur. Kul ancak Allah'ı unuttuğu zaman günah işler. Günahlarını hiç aklından çıkarmayan, daima onların affı için gayret eden mümin, onlara yeni günahlar eklemekten de sakınır. Şeytanın insanı aldattığı üçüncü nokta ise ilk iki maddenin de özeti gibidir. İnsan kendini, yaptıklarını ve kararlarını beğenme temayülünde olursa, nefsi ve şeytanı o davranışlar yanlış dahi olsa onlara birer kılıf bulur. Kötü arkadaş ve fasık çevresi de gafil insanlara dal kavukluk ve sahte medihler düzer. Bu sebeple dinimizde insanların yüzlerine karşı övmek zemmedilmiştir. Hazreti Mevlana bu yalancı övgülere karşı şöyle uyarır: Ey akılsız kişi! Ne vakte kadar halkın yalanlarına, yüzüne gülmelerine aldanacaksın? Halkın seni övmesini, sana yaltaklanmasını, onların tatlı ve kandırıcı sözlerini alıyor, altın gibi cebine koyuyorsun. Hakikatte mana padişahları olan velilerin acı sözleri, senin için yolunu şaşırmış sapıkların tatlı sözlerinden, övmelerinden daha iyidir. Padişahların tokadını ye de, süfli, fasık kişilerin balını yeme. Bu suretle ermişlerin himmetiyle sen de bir er ol. İnsan
kendini beğendiği zaman yaptığı en yanlış davranışa bile bir izah getirir. Mesela gafil kişi dinimizin tamamen haram kıldığı işleri yapmaya devam eder de ama ben umreye gidiyorum, cami de yaptırıyorum, bir takım iyiliklerde bulunuyorum gibi laflarla vicdanını avutmaya çalışır. Mesela faize bulaşır, ben işlerimi büyütmek için bu işe girdim. Güçlü Müslüman şirketler olsun diye bu yolu tuttum diye kendini kandırır. Hazreti Mevlana şöyle der. Nefs, büyüsüyle insanın aklını alır da insan iyiyi kötüyü ayırt edemez olur. Nefs, sureti haktan görünür. İyiye doğru gitmek için sana yeni yeni vaatlerde bulunur. Sonra tutar o vaatleri, tevbeleri binlerce kere bozar. Cenab-ı Hak da bu aldanışlara misal veriyor. Onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize zenginlik, servet verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a and içti buyurur. Fakat Allah lütfundan onlara zenginlik verince onlar cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Nihayet Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifak, ikiyüzlülük soktu. Daha zengin olayım da İslam'a hizmet edeyim. Daha çok tasaddukta bulunayım. Bu sözde iyi niyet, faiz, gayrimeşru alışveriş gibi günahlara girmenin bir aracı yapılır. Böyle batıl yollara girenleri iki kötü sondan biri bekler. Ya dünyada her şeyini kaybetmek ya da dünyada kazansa da ahiretini kaybedecek kadar dinden uzaklaşmak. Bizler Allah Teala'nın bize verdiğinden sorumluyuz. Rabbimizin çok para kazanın diye bir emri yoktur. Fakat helalinden kazanın, infak edin diye emirleri vardır. Bu sebeple çok kazanma hırsına karşı hadis-i şerifte buyrulur ki, az ama yeterli olan rızık, çok olup da azdıran maldan hayırlıdır. Şükrü edebileceğin az mal, şükrünü edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Yeryüzünde iyi ile kötü, hayır ile şer, imanla küfür arasındaki mücadele kıyamete kadar sürecektir. Daima iyiliğin yanında melek, kötülüğün arkasında şeytan var olmaya devam edecektir. İnsanlar Cenab-ı Hakk'ın verdiği irade gücünü iyi yolda kullanmaya karar verir ve azmederse bu konuda Allah'ın yardımı tecelli eder. Şer ve kötülük yönünde karar verirse o zaman da şeytanın desteğini arkasında bulur ve sonunda hüsran olur. Allah'a emanet olun.